Merhabalar, Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Jennifer Aniston elbisesi örüyoruz. Daha önce denemedim. Aynen siz de şimdi çalışmada zaten göreceksiniz. Sadece fotoğraflara bakarak, tahmin ederek bu elbiseyi örüyoruz. Güzel bir elbise. Bol bir elbise değil, çok dar bir elbise de değil. Tam vücut ölçüsüne göre olan bir elbise. Bakın. Sadece vücut çevreniz ne kadarsa göğüs, bel, basen. Burada sadece göğüs çevresi kadar, bel çevresi kadar, kalça çevresi kadar bir elbise. Asla bol değil, asla dar, sıkı bir elbise değil. O yüzden çok güzel ölçü almanız gerekiyor ve ölçerek örmeniz gerekiyor. Ben de hep ölçerek ördüm. Mutlaka orijinalinden farkı vardır. Örülüşte belki vardır, artış şeklinde belki vardır ama ben sadece fotoğraftan gördüğüm, anladığım kadarıyla örmeye çalıştım. Güzel bir teknikle örülmüş. 34-36 beden. Artış çok kolay yapabilirsiniz. Bedeni genişletebilirsiniz. Çocuk elbisesi bile örecek kadar küçültebilirsiniz. Buna çok müsait. Sadece ölçülerinizi çok güzel alıyorsunuz ve ölçüye hep sadık kalarak ilerliyorsunuz. Burada artışlar olmuyor. Şuradan itibaren örüyoruz ve şuraya kadar hiç artış olmadan sabit ilmek sayısıyla örüyoruz. Şurada daha uzun trabzanlarla hafif bir genişleme oluyor ama örgü çok hafifliyor gittikçe. Şimdi artırmalar başlayacak. Şuradan itibaren burada ve burada arttırma yapıyoruz. Arttırma demek yoğunluk, örgü yoğunluğu demek. Fakat örgü yoğunluğu artarken örgüde ufak tefek yapacağımız değişiklikler şu aralarda gördüğünüz gibi şuralardan çok farklı. Buralarda yapacağınız değişiklikler örgünün yoğunluğunu orantılıyor. Yani ilmek sayısı artarken örgü yoğunluğu azalıyor ve birbirini çok güzel dengeliyor. Bakın hiç sıkı olmayan, hiç yoğun olmayan gayet güzel hem dökümlü hem yumuşak harika bir elbise ortaya çıkmış. Bu tekniği kullanarak aynı tarzda başka modellerde elbiseler örebilirsiniz. Yani artış yaparken örgüye göre yapacaksınız. Artış yaparken örgüde de mutlaka yoğunluğu tolere edecek bir takım değişiklikler yapmak zorundasınız ki ortaya böyle güzel dokuda elbiseler çıksın. Bu elbise 310 gram ipten çıktı. Çok fazla ip kullanmadım. Çünkü dediğim gibi güzel orantılanmış bir elbise. Bir de hafif ip kullanmanız gerekiyor. Sonuçta elbise örüyoruz. Daha büyük bir parça olduğu için mutlaka çok yumuşak, çok hafif ama pamuklu ipler kullanmanız gerekiyor. Yaz için olan iplerden kullanmanız gerekiyor. İnce ip olması gerekiyor. Terletmeyecek. Pamuklu dışında kullanırsanız giyerken çok zorluk yaşarsınız. Mutlaka tekrar söylüyorum pamuklu ipler tercih edin. Evet hadi kolay gelsin, videoya başlayalım. Kiloyla aldığım iplerden kullanıyorum. Bunlar pamuk ipler. Elbiseye de çok yakışıyor bu ipler. Gerçi her örgüye yakışıyor. Ağırlık vermediği için, hafif olduğu için ben tercih ediyorum böyle ipleri. Pamuklu olması, merserize olması, yani yazın kullanabileceğimiz tarzda bir ip olması ve ince olması yeterli. Zaten herhangi bir tuhafiyeden ip satan dükkanlardan rahatlıkla bu tarz olmasa bile buna yakın ipler bulabilirsiniz. 2 tane tığ kullanıyorum ama şu 3 milim daha kalın olan tığ sadece başlangıç zinciri için kullanıyorum. Sonrasında 2,5 milim tığ kullanarak elbiseyi bitiriyoruz zaten. Örgünün çekmemesi, küçülmemesi için biraz daha kalın tığ kullanıyoruz. Şimdi örmeye başlayacağız. Önce şurada 2 parça var. Önce bunları öreceğiz. Başlangıç şuralardan başlıyoruz zincir çekerek. Omuz genişliği kadar örüyoruz. Sonrasında kol altı oyuntusu için örgüye devam ediyoruz. Her iki kenarda da ortadan dikiyoruz. Bunu zaten ilerledikçe göreceğiz. Ölçüyü nasıl alıyoruz?
göğüs altından tutuyoruz. Ama siz isterseniz biraz daha aşağıdan da örebilirsiniz. Böyle modelleri de gördüm çünkü. Ama ben burada gördüğüm kadarıyla örmek istiyorum. Tam göğüs altından biten şu parçaların ölçüsünü nasıl alıyoruz? Göğüs altından tutuyoruz mezurayı. Şöyle sırta doğru çeviriyoruz. Şöyle aynı hizaya getiriyoruz. Şuradaki santim bizim ne kadar zincir çekeceğimizi gösteriyor. Benim öreceğim elbisenin ölçüsü 59-60 santim. Yani 60 santimden daha uzun istemiyorum. 59, hatta 58 bile yeterli ama ben bir parça daha bir düşüklük olsun diye 60 diyorum. Siz de kendi ölçünüzü alıyorsunuz. Bu ölçünüz dahilinde örüyorsunuz. Yani tahminen hiçbir şeyi örmeyin. Ölçmeden de ilerlemeyin örgüde. Şuradaki genişliği örüyoruz. Sonrasında koltuk altı ölçüsüyle devam ediyoruz. 60 santim kadar, en fazla 60 santim kadar bir örgü öreceğiz. Bir de şunu da söyleyeyim. Öreceğimiz desen 4 ilmek üzerinden kendisini tekrar ediyor. Yani trabzanları öreceğimiz ilmek, arada bırakacağımız 3 tane ilmek, 4. Hep 4 üzerine. Eklemek isterseniz de 4 ve katları, eksiltmek isterseniz 4 ve katları olarak düşünün. Öreceğim zincir sayısı da gene 4 ve katları olması gerekiyor. Üç milim tığla başlangıç zincirini çekmeye başlayalım. Ben bir parça, ufak bir parça denedim. 113, yani 114 değil, 113 tane zincir çekiyorum şimdi. 2, 3, 4, 5, 112 ve 113 tane zincir çektim. Şimdi 3 milim tığ bırakıyorum. 2,5 milim tığ alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkabilmek için. Ve hemen yanındaki sık zincirin içine bir sık iğne. Fakat çok gevşek öreceğiz. Hiç sıkmayacağız. Mümkün olduğu kadar gevşek öreceğiz. Eliniz sıkıysa daha kalın tığ kullanın mutlaka. Şimdi hep 3 sıra 3 sıra sık iğne öreceğiz. Bu sık iğnelerin elbisede fazla göründüğü için mutlaka çok gevşek olması gerekiyor. Elbisede bir sertlik olmaması gerekiyor. Yumuşak dokuyu bu sık iğnelerle hiç sertleştirmeyelim ve mümkün olduğu kadar gevşek. Dantel gibi düşünmeyin, çünkü bunlar sonuçta yazın giyilebilen elbiseler. Hava alması gerekiyor, içine hava geçirmesi gerekiyor. Hiç sıkmadan, göründüğü gibi gayet gevşek dokulu, delikli örgü olması gerekiyor. Şimdi 113 tane bütün zincirlere batarak örüyorum. Son zincire de şimdi bir üst sıraya devam ediyoruz. Bir zincir, hemen dibine sık iğne, yanındakine gene her sık iğnenin üzerine bir sık iğne örerek sırayı tamamlıyoruz. Bunu bir kere daha tekrarlıyoruz. Yani 3 sıra sık iğne örüyoruz. 3 sıra sık iğneden sonra şimdi uzun trabzanlara geçiyoruz. 1, 2, geniş geniş çekiyoruz zincirleri. 3 ve 4. 2 kere doluyoruz. Bir tane atlıyoruz önündeki ilmeği, bir tane atlayıp
ikinciye 1 2 3 4. Gene aynı ilmeğin içine önce bir tane ip, 2 2 2, 4 kere de çıkıyoruz. Bir tane daha, dördüncüyü de örüyoruz. İki kere doluyoruz. 1 2 3 tane ilmeği atlıyoruz. Dördüncü ilmeğe gene 4 tane uzun trabzan örüyoruz. Bir 2 3 ilmeği atlıyoruz. Dördüncü ilmeğe gene 4 tane uzun trabzan. Sıranın sonuna kadar 3 tane ilmek atlayıp 4 tane uzun trabzan örerek devam ediyoruz. Sıra sonunda gene sıra başında yaptığımız gibi sadece bir tane ilmek atlıyoruz. Son ilmeğin içine 1 2 3 4'lü trabzan. Şimdi gene her trabzanın üzerine batarak 3 sıra daha sık iğne örüyoruz. Bir zincir, hemen dibine 3 sıra sık iğne. Üç sıra sık iğne ördükten sonra şimdi uzun trabzanlara gene devam ediyoruz. 4 zincir, bir tane atlıyoruz. İkinci ilmeğe gene 4 tane dörtlü trabzan. Aynen alt sıranın alt sırayı ördüğümüz gibi bu sıraya da devam ediyoruz. 1 2 3, dördüncü ilmeğe gene 4 tane dörtlü trabzan. 1 2 3 sıra uzun trabzanları ördük. Aralarda 3 sıra sık iğne. 3 sıranın hemen üzerindeki sık iğne sırası 5. Yani 3 değil 5 kere örüyoruz. Sonrasında gene uzun trabzanlar ve yine 3 sıra sık iğne örüyoruz. Şurada 3 sıra gene ördüğüm gibi uzun trabzanlar ve hemen 5 daha kalın. 5 belki de 7 sıra bilemeyeceğim. Buradan pek gözükmüyor ama daha kalın örülmüş buradaki sık iğne. Ben de aynı şekilde devam ettim. Ölçüsünü de vereyim size. Fikir olması açısından tamamen kendi zevkinize, kendi ölçünüze göre öreceksiniz. Şöyle tutalım. Tam 60 santim. Şöyle göstereyim. Bakın. Tam 60 santim.
istediğim uzunluğa ulaştım. Bir de şöyle eninden ölçelim. Bu da 11,5 santim. Gayet güzel. Şimdi kol oyuntusunu yapacağız. Örgüye gene devam ediyoruz ama tamamen değil. İkiye katlıyoruz. Sadece koltuk altına devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desen daha ördüm. Şöyle göstereyim. Şuradan başlangıç yerimizde koltuk altına kadar geldik. Şimdi 1, 2 trabzan sırası daha örüyoruz. Arada 3 sıra gene sık iğne var ve bitişte 2 ya da 3 sıra sık iğne daha örüyoruz. Şuradaki oyuntuyu vermek için bir de tabii ki şuraya da aynı örgüyü örüp bu koltuk altı ortadan dikerek birleştiriyoruz. Bu ölçü size dar gelirse, daha büyük örmek isterseniz mesela 3 sıra sık iğneyi 5'e çıkarabilirsiniz. Daha kalın ördüğümüz bölümü de 7'ye çıkarabilirsiniz. Mesela 4'te değil de trabzanları 5 kere de çıkarabilirsiniz. Yani desen bu. Bununla istediğiniz gibi değişiklik yaparak bedeninize uygun şekilde örebilirsiniz. Ya da çocuk için örmek isterseniz de trabzan sıralarını azaltırsınız. Aradaki sık iğneyi 1'e kadar düşürebilirsiniz. Yani zevkinize kalmış. Ben fotoğrafta gördüğüm haliyle örüyorum. Bundan sonraki yapacağınız değişiklikler sizin zevkinize ve yeteneğinize kalmış. Şimdi 2 sıra örüyorum trabzan sırası olarak. Sık iğnelerle bitirip aynısını karşıya da örüyorum. İşaret taktığım yere kadar 6 trabzan, 6 grup trabzan ördükten sonra sıra sonunu bitirdiğimiz gibi aynen burada da bir tane ilmek atlayıp diğerine uzun trabzan yapıyoruz. Bir zincir, hemen dibine sık iğne, 3 sıra sık iğne, tekrar trabzan sırası yapıyoruz. 2 ya da 3 sıra sık iğneden sonra bitiriyoruz. Bu koltuk altı oyuntusunu siz istediğiniz kadar uzunlukta örebilirsiniz. 6,5 santim. Şimdi aynı örgüyü bu tarafa da örüyorum. Ortadan dikiyorum. 6,5 6,5 13 santim. Şöyle koltuk altında bir mesafe olacak. Siz bunu şu sık iğne sıralarını arttırarak daha fazla örerek daha da büyütebilirsiniz. Şimdi karşılığını örmek için baştan 25. ilmeğe hemen ipi takalım. Bir, iki, üç, dört. Bir tane atlıyoruz. Diğerine 2 kere dolayacağız tabii ki. Bir, iki, üç, dört. Aynen örgüyü nasıl ördüysek burayı da o şekilde örüyoruz. En son 3 tane sık iğne ile tamamlıyoruz. Biraz ipi uzun bırakıyoruz. Bir iğne yardımıyla şimdi iki parçayı şöyle koltuk altından birleştiriyoruz. Önce burada durduğu gibi ipi karşı tarafta şöyle
en ucuna takıyoruz. Bir de sağlamlaştıralım. Şimdi hep yana batıyoruz. Şöyle üstten atarak geçmeyeceğiz. Hep ipi yana taşıyarak dikeceğiz. Şurada gördüğümüz şu ilmeklerin en dışındakini şunu alıyorum. Karşıdaki ilmeğin gene en dışındakini alıyorum. Şimdi şöyle yana geliyorum. Şuradaki şöyle ilmeği göstereyim. Bunun dışındaki ipini alıyoruz. Sonra karşısını gene dışarıdaki ipi alıyoruz. Tek ip alıyoruz. Dış tarafta kalan ipleri alıyoruz. Yana geçiyoruz. Güzel, hafif sıkmadan bir dikiş yapıyoruz. Gevşek bırakın, çok sıkmayın. Tam karşısındaki ilmekleri birbirine dikiyoruz. İki tarafı da güzel bir şekilde dikiyoruz. Şöyle şimdi birleştireceğiz. Bir tarafa yani ön tarafa şöyle bir zincir çekeceğiz. Çünkü şurada bir açıklık var. Şöyle kare. Şurada bir kolye var. Bu biraz kapatıyor ama gözüküyor açıklık. Önce şuraya araya bir zincir çekip açıklığı oluşturacağız. Ama arkayı da biraz tutturmak gerekiyor ki şöyle birbirine biraz tutturalım. Şuradaki iplerle hatta azıcık diksek de daha iyi olur. Siz bu arka kısmı istediğiniz kadar açık ya da kapalı yapabilirsiniz. Şöyle 13 santim kadar bir dikiş yapacağım. Şöyle birleştireceğim 13 santim kadar. 12-13 santim kadar. Siz tabi isterseniz daha da kapatabilirsiniz. Daha açık tutabilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. Arkayı 12 santim kadar diktim. İki parçayı sabitleyince artık örgü örmemiz de kolaylaşacak. Bir de şuraya bir zincir çekeceğiz. 4 santim kadar bir zincir çekeceğiz. Şimdi bu elbise göğüs kısmı 85 olacak. Birebir öreceğim. Çünkü bu elbise modeli öyle bedene çok fazla oturmuyor ama bedeni sarıyor. Zaten sıcak aylarda giyileceği için çok böyle sıkan bir elbise olmaması gerekiyor ama zaten fotoğraflarda da gayet güzel gözüküyor. Vücudu sarıyor ama sıkmıyor. Güzel bir detay halinde yapmışlar. Sadece şu etek ucuna fazla arttırma yaparak biraz fazlalaştırmışlar etek ucunu. Bakın burada gözüküyor. En fazla arttırmayı şurada yapmışlar diye düşünüyorum. Şimdi ölçüleri bir gözden geçirelim. Şuraya ben bir zincir çektim. 4 santim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Bu da 4 santime denk geliyor. Şimdi ölçüleri bir daha gözden geçirelim. Göğüs çevresi 85. Örgüyü de tam 85 örüyorum. 12, 12, 24. 6,5, 6,5 kol altlarına, koltuk altına örmüştük. 14 santim. 4 santimde önde bir açıklık verdik. Toplam 41 santim. Arka kısımda şu açıklık olmadığı için
Gene 12, 12, 24, 13, burada da 37. Yani toplam 78 ilmek oluyor, santim oluyor. Bu 78 santim 85'e ulaşmadığı için kasar mı diyeceksiniz. Kasmayacak. Çünkü şuradaki açıklık sadece bu kadarla kalmıyor. Biraz şöyle daha açılıyor. İşte buradaki giydikten sonraki olan açıklık bu aradaki farkı kapatıyor. Tam vücuda oturan bir elbise olduğu için çok fazla örgü yapmıyoruz. Şu açıklığı mutlaka göz ardı etmiyoruz ki elbise giyildiği zaman gayet güzel dursun. Bakın buraya biz açıklık verdik ama şöyle gidiyor. İşte bu mesafe. Bir de siz 85 örerseniz buradaki açıklık fazla gelir. Ya çok kapatacaksınız, o zaman da o da güzel olmaz. Şu açıklıkta kullanmak istiyorsanız göğüs çevresinden birazcık daha dar örün ki şu mesafeyi o mesafeyi şu genişlik kapatsın. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi alt kısma geçiyoruz. Sık iğneleri nasıl öreceğiz onu söyleyeyim hemen. Burada 3 sıra sık iğne sırası var. Bazı yerlerde 5 tane var. Dikiş yerlerinde 3-6 tane var. Kaç tane sık iğne sırası varsa o kadar sık iğne örüyoruz. 3 sıraya, her bir sıraya bir tane. Şuradaki uzun trabzan boşluklarına 3 tane. Her boşluğa 3 tane. 3 tane 3 sıra sık iğneye de 3 tane. 3 tane, 3 tane, 3 tane. Bu şekilde sık iğneleri örerek ilk sıraya başlayacağız. Yalnız tersten öreceğiz tabii ki. Mesela şöyle şu koltuk altından şöyle tutuyorum. Şöyle örüyorum. Şöyle gelecek. Çünkü düzde kalmamız gerekiyor. Şu uzun trabzanların hep aynı burada olduğu gibi düz tarafta kalması gerekiyor. Tersten öreceğiz. Sonra düzden öreceğiz. Yani buradaki gibi örüyoruz. Biz bunları birbirine bağladık, ekledik, yuvarlak bir görüntü elde ettik ama biz bunu yuvarlak örmeyeceğiz. Yuvarlak örersek aynı desen çok farklı durur. Yani elbisede görüntü bütünlüğü olmaz. Gide gele ördüğümüz için buraları, bu üst kısmı aynı şekilde bundan sonra örgüyü de gide gele öreceğiz. Şimdi şuradan başlıyorum. Sık iğneler örüp geliyorum. Sonra örgüyü çevirip tekrar geri dönüyorum. Aynı burada olduğu gibi çevire çevire. Şöyle tersten başlayacağım. Şuradan başlayacağım. Ters öreceğim. Sonra düzden öreceğim. Üçüncü sırayı gene tersten öreceğim. Düzden uzun trabzanları öreceğim. Aynen burada olduğu gibi. Bu parçalarda olduğu gibi. Hemen ipi şurada dikiş yerimiz var. Şöyle ortadan tam dikiş yerinin kenarını şuradaki ilk sıranın üzerine bir sık iğne. Şurada dikiş var. Sonra yanındakine. 3 sıra zaten sık iğne vardı. 3 sıra da burada var. Şimdi boşluklara geldik. Yine 3 tane sık iğne sıralarına 1 2 3 tane boşluklara yine 3 tane 3 sıra var. 3 tane 1 2 ve 3. Burada 5 sıra var. 5 tane sık iğne olacak. Aynen bu şekilde ilk sık iğne sırasını örmeye başladık. 3 4 ve 5. Boşluğa 3 tane
Şöyle koltuk altından başladık ve şöyle tutarak başlıyoruz ki bütün uzun trabzanlar hep düz tarafta kalsın. Aynen bu şekilde başladığım noktaya kadar devam ediyorum. Zincir çektiğimiz yere de aynı zincirlerin üzerine her birine bir sık iğne. Başladığım noktada sırayı bağladım. Çeviriyorum. Geri dönüyoruz. Bütün sıraları bu şekilde örüyoruz. Döne döne. Yani döne döne derken çevire çevire. Bir zincir. Hemen şurada başlangıç ilmeği var. Her ilmeğe bir sık iğne örerek ikinci sık iğne sırasını örüyorum. Sırayı tamamladıktan sonra gene çevireceğim örgüyü. Üçüncü sık iğne sırasında öreceğim. Sonra uzun trabzanlara geçiyoruz. Üçüncü sırayı da tamamladım. Şimdi örgünün düz tarafındayız. Uzun trabzanlara geçiyoruz. Yine örgüyü çevirdim. 1 2 3 4. Şimdi başlangıçta bir tane atlamıyoruz. Bu üst kısımları öyle örmüştük, başlangıç ve bitişleri. Artık öyle örmüyoruz. 2 kere doluyorum. 1 2 3 dördüncü. 3 ilmek atlıyoruz. Dördüncü ilmeğe 4 tane dörtlü trabzan örüyoruz. Üst tarafı ördüğümüz yükseklikte olan trabzanlar. Sonraki devam ettikçe örgüler bunlar artacak. Trabzanlar biraz daha uzayacak. 1 2 3 tane atlıyorum. Şimdi aynen bu şekilde sırayı tamamladıktan sonra şurada tek görünen zincirin hemen dibine 3 tane daha trabzan yapıp buradaki zincirle dördüncüyü tamamlıyoruz. Sonrasında zaten sık iğneler ve uzun trabzanlarla devam edeceğiz. İlk sık iğneyi örerken 168 ilmek çıktı. Ben de 168 ilmek üzerinden deseni kurdum. 4'e bölünebilen bir sayı olduğu için zaten tam denk geldi. Şimdi burada 4 zincir çekerek başlamıştık. Bunun hemen dibine 1 2 3 tane örüyorum. Burada 1 2 3 dördüncü en sondaki zincire, trabzanın üzerine değil, en üstteki zincire bağladım. Şimdi tekrar tersinden örüyoruz. Çeviriyorum. Sık iğne öreceğiz. Bir zincir. Şurada ördüğümüz ilk ilmeğe bir tane sık iğne, trabzanların üzerine
3 sıra uzun trabzanlar, aralarda 3 sıra sık iğne ama son 7 sıra sık iğne ördüm. Şöyle burada zaten gözüküyor, daha kalın örülmüş. Göğsü 85'ti benim elbisemin ölçüsü. 85 örmedim, 78 santim ördüm, eksik örmüştüm çünkü burada açılma devam ediyor. O yüzden bu eksik olan bu açılmayla tamamlanıyor. Fakat o 78 santim göğüs altı için çok iyi oldu. Çünkü göğüs altı ölçüsü 76 santim. Burada da 38 santim var. Tamamı zaten tam göğüs altı çevresi kadar oluyor. Bu arttırmadığınız, yani tam 85 yapsaydık eğer, şu açılmayı hesap etmeyip tam 85 santim yapsaydık göğüs biraz büyük olacaktı. Bu büyüklükte beden, yani göğüs altındaki ölçüye yansıyacaktı. Genişleyecekti ölçü. Bu sefer de bedenimizden daha geniş bir elbise ortaya çıkardı. Şurada eksik 78 santim örmemiz tam göğüs altı ölçüsü kadar oldu. Şuradaki açılmada eksik olan 7 santimi zaten telafi etti. Şimdi çok güzel bir şekilde ilerliyor elbise. Bol bir elbise değil ama çok sıkan bir elbise de değil. Tam vücut ölçüsü kadar bir elbise. Biz de ölçümüzü çok güzel alıp tam vücut ölçümüze göre ilerlememiz gerekiyor. Açılmayı güzel tolere etti. Şuradaki açılmayı 85'e tamamladık. Fakat 78'de kaldığımız için göğüs altındaki ölçüyü sabit tuttuk burada. Şimdi buradan sonra 1, 2, 3, 4 sıra beşli trabzanlarla devam edeceğiz. Trabzanlar uzayınca haliyle örgüde de bir açılma olacak. Trabzanlar uzadığı için. Burada açılmaya ihtiyacımız yok aslında. Şurada çünkü bele doğru bir daralma oluyor. Şöyle iniyor. Burada açılmaya ihtiyacımız yok. Fakat uzun trabzanlar hafif bir açılma yapar. Bu da şuraya güzel yansıyacak. Burada ve burada çünkü arttırmalar yapacağız. Burada daha az ama burada daha çok arttırma yapacağız. Şimdi 4 sıra beşli trabzan yaparak devam edeceğiz. Hiç arttırma yapmadan aynen buradaki ölçülerle buraya da aynı ilmek sayısıyla devam edeceğiz. 4 sıra beşli trabzan örüyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Sonuçta kumaş değil, kesip biçerken gösterelim. Bunu örerek yapmamız gerekiyor. Bu daha zor bir şey. Şimdi sırayı tamamlıyoruz. Aynı ölçüler üzerinden devam edeceğiz. Şurada başlangıç noktasına iğne takarsanız yeni başlayanlar için daha belirleyici olur, daha kolaylık sağlar. Sırayı bağladım. Örgüyü çeviriyorum. Şimdi düzüne geçtik. Çünkü bütün uzun trabzanlar düz taraftan kuruluyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Gene 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncü zincire, pardon, 3 kere doluyoruz. Dördüncü ilmeğe 2, 3, 4, 5 kere de çıkıyoruz. 3 kere doluyoruz. Aynı ilmeğin içine 4 tane uzun trabzan, beşli trabzan örüyoruz. 2, 3, 4, 5. Aynen burada ördüğümüz gibi, şimdiye kadar ördüğümüz gibi devam edeceğiz. Sadece 3 kere dolayıp 5 kere de çıkıyoruz. Aralarda gene 3 ilmek atlıyoruz.
1, 2, 3 ve dördüncü. Sıra sonundayız. 3 kere doluyorum. 5 zincirle çıkmıştık. Hemen dibine 1, 2, 3 tane atlıyoruz. Dördüncü zincire, yani 5 zincirin dibine 1, 2, 3. 5. zincire batıyoruz. Trabzanlara değil. Sadece en sondaki zincire ve ilmek kaydırarak sırayı bağlıyoruz. Şimdi çeviriyoruz tekrar. Sık iğneleri öreceğiz. 3 sıra. Bir zincir, hemen dibindeki ilmeğe ilk sık iğneyi örüyoruz. Şöyle bir iğne takın. Yeni başlayanlar için tabii ki. Büyük kolaylık sağlıyor. Sık iğnelerle devam ediyorum. Burada uzun trabzanlara geçtik. Yani beşli trabzanlara geçtik. Bunlar dörtlüydü. Haliyle modelde, yani elbisede bir açılma yaptı. Hafif bir genişleme yaptı. Şuradaki kavisi çok güzel sağlıyor bu gelişleme. Çünkü hiçbir arttırma yapmadığımız için uzun trabzanların verdiği genişleme ile şuraya, kalçaya kadar iniyoruz. Yani şuradaki güzel bir kavis oluşuyor. Bakın zaten şöyle gelişi gayet güzel ilerliyor elbise. Şuradaki kavisi yakaladık. Şimdi kalçaya kadar 1, 2, 3, 4 sıra aynen bu şekilde beşli trabzanlar, araya 3 sıra sık iğne olarak devam ediyorum. 4 sıra beşli trabzan ördüm ve gördüğünüz gibi kendiliğinden bir genişleme oldu. Çünkü trabzanları daha uzun çektik. Hafif bir kavis oldu elbisede. Gayet güzel oldu. Zaten bu olması gereken bir genişlikti. Buraya kadar hiç arttırmadan ördük. Kendiliğinden bir genişleme oldu. Şimdi burada arttırıyoruz. Burada 7 sıra, aynen burada olduğu gibi 7 sıra bir sık iğne olacak ama şu anda 3 sıra ördüm. 4. sırada arttıracağım. 3 sıra daha örüp 7'ye tamamlayacağım. Arttırmayı ben şu ortada yapacağım ama bunu en son sırada değil, diğer sıralarda da yapabilirsiniz. Baştan da yapabilirsiniz. Önemli değil. Şuradayız. Şuradaki 7 sıra sık iğne öreceğiz. Sonrasında 3 sıra bu sefer altılı trabzan yapacağız. Yani 4 kere dolayacağız. 6 kere de çıkacağız. Şimdi şurada 3. sık iğne sırasını tamamladım. Sırayı ilmek kaydırarak bağladım. Çeviriyorum örgüyü. Şimdi arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kadar arttırmak istiyorum. 4 ve katları arttırmak gerekiyor ya da eksiltirken de 4 ve katları olması gerekiyor. 24 tane fazladan sık iğne örmek istiyorum. Yani bölersek 7 ilmekte bir arttırma yapalım. Daha önce denediğim bir elbise değil. Şu anda hem deniyorum hem birlikte çalışıyoruz. Bir zincir çektim. Hemen zincirin dibindeki ilmeğe
ilk trabzanı örüyorum. Pardon, sık iğneyi 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi çift batalım. Yine 7 tane bol bol örüyorsunuz. 2 4 6 7. Şimdi çift batıyorum. Çift battım ve sırayı tamamladım. Şimdiye kadar 21 tane arttırdım. 3 tane de şimdi örerken çok aralıklı olarak arttıracağım. Sadece 3 tane ve 7 sıraya tamamlayacağım sık iğneyi. Bu arada ben örgüye devam ettim. En son burada 7 sıra sık iğne örerken 24 tane çift batarak arttırdık. 24 ilmek arttırdık. 168'den 192 ilmeğe çıkartmıştık. Bundan sonra altılı trabzanlarla devam ettim. 4 kere dolayıp 6 kere de çıkıyoruz. Daha uzattık trabzanları ve arada 3 sıra sık iğne değil, 1 sıra yarım trabzan ördük. Şöyle göstereyim. Zaten fotoğrafta da gözüküyor. Üçlü trabzanlar değil, artık daha ince bir örgü var. Şu iki kısımda. Sadece yarım trabzan yeterli oldu. Şurada yaptığımız arttırma yaptık. 7 sıra sık iğne örerken ve altılı trabzanlarla ve bir sıra yarım trabzanla 3 sıra ördüm. Şimdi aynen şuradaki örgüyü bir kere daha örüyorum. Aynı şekilde. Gene 7 sıra sık iğne ve 24 kere daha arttırıyoruz. Yani aynen burada olduğu gibi 24 tane arttırıyoruz. Aynı şekilde örüyoruz. Gene altılı trabzanlarla devam ediyoruz. Şimdi şurada son 3 sırayı öreceğim. Ben ilkini ördüm. Sadece 2 sıra kaldı. Sıranın sonundayım. Zaten sürekli aynı trabzanı ördüğümüz için altılı trabzanı da çok rahat örebilirsiniz. 2 3 4 kere doladım. 6 kere de çıktım. 3 tane ördüm. Sonra buradaki zincirin en üstüne bağladım. Çeviriyorum. Şimdi yarım trabzan örüyoruz. İki zincir. Hemen dibine, hatta bir tane çekelim. Bir üst sıraya çıkmak için hemen aynı ilmeğin içine bir tane doluyoruz ve bir kere de çıkıyoruz. Bu yarım trabzan. Doluyoruz. Gene her ilmeğin içine yarım trabzan örerek devam ediyoruz. Bir kere doluyoruz. Bir kere de çıkıyoruz. Bir sıra örüyorum. Sonra tekrar örgüyü çevirip gene altılı trabzanlarla devam edeceğim. Etek ucuna da bir sıra sık yarım trabzan örerek elbiseyi tamamlıyoruz. Evet, elbiseyi tamamladım. Gerçekten harika bir elbise oldu. Bu kadar elbiseye sadece 310 gram kadar ip kullandım. Yumuşacık, hafif, harika bir elbise olduğuna inanıyorum. Ben çok beğendim. Etek kısmını daha da geniş yapabilirsiniz. Daha dar yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben gördüğüm kadarıyla tahminen arttırdım. Sanıyorum modeli tutturdum sanıyorum ama tabii ki bilmediğim başka detayları mutlaka vardır. Gördüğüm kadarıyla ördüm.
Şöyle göstereyim tekrardan. Şu kordonu ve püskülü yaparken bir de şu kol kenarlarına sık iğne geçerken video çekiyorum sandım ama çekmemiş. Gerçi basit. Hemen şöyle anlatayım. Kol altına sadece sık iğne. Burada şu iki parçayı bitirdikten sonra göğüs altında şuradaki sık iğneleri örerken şu boşluklara 3 kere, her sık iğne sırasında da bir kere batmıştık. Aynı örgüyü, buradaki aynı örgüyü koltuk altı ve çevresine de uyguladım. Boşluklara 3 tane ama mesela 3 tane sık iğne sırasında 2 kere ördüm. Biraz şurasını toparlamak için. Birkaç ilmek eksik ördüm. Bu kadar basit bir şekilde kolları tamamladım. 75-80 santim kadar zincir çektim. 4 milim tığ, başlangıçtaki zinciri çektiğim tığ ile 75-80 santim kadar zincir çektim. Çok gevşek gevşek, bol bol zincirler çektim. Şöyle ipi koyuyorsunuz. İçinden içeri şuradan alıp tekrardan şöyle bu şekilde çaprazladım. Bu zaten kolay, mutlaka yapmışsınızdır. Püskülü nasıl yaptım? Hemen onu da göstereyim. Şöyle resim malzemelerimin olduğu bir kutuyu kullanayım. Ölçüsü iyi geldi. Şöyle ipi koyuyorsunuz. İstediğiniz kadar dolayın. ...22-23 kere doladım. Kesiyorum. Şöyle bir parça alıyorum. Şöyle içinden geçirelim. Sonrasında buradaki ipleri de püsküle dahil ediyoruz. Şöyle bir parça ip daha koparıyoruz. Şöyle 2 santim kadar aşağıdan bağlıyoruz. Biraz sıkılaştıralım. Diğer püskülle ölçerek eşitliyoruz uzunluğunu. Sonrasında şuradaki iplerin içinden geçirelim. Kordonu örerken ip bırakın biraz. Hem örerken hem keserken. Buraya sıkıştırıyorum. Sonrasında gene püsküle dahil ediyorum ipi. Basit, çok basit haliyle bir tane püskülü bu şekilde ikinciyi yapıp bitiriyoruz. Çok güzel düşünülmüş, çok güzel dizayn edilmiş elbise. Belli bir yere kadar sabit ilmek sayısıyla ilerliyoruz. Sonrasında sadece trabzanları uzatarak örüyoruz. Bu da hem hafif bir genişleme, bir yumuşama getiriyor örgüye,
ve daha çok delikli oluyor örgü. Sonra arttırma başlıyor. Şurada arttırdık, burada arttırdık. Arttırmak ne demek? Örgü yoğunluğu demek. Bu örgü yoğunluğunu nasıl hafifletilir? Nasıl daha yumuşak hale getirebiliriz? Eksilterek, örgüde eksik örerek. O da bu elbisede yapılmış. Bir yandan artışlar yapılırken bir yandan trabzanlar uzun uzun çekilerek bu daha delikli hale getirilmiş, yumuşatılmış, artı örgüde eksik örerek, yani 3 sıra sık iğne değil de 1 sıra yarım trabzanla eksik örerek ilmek sayısındaki artışı örgüde eksik örerek güzel bir oran sağlanmış ve ortaya hiç yoğun olmayan, çok hafif, gerçekten dokusu çok güzel, harika bir elbise modeli ortaya çıkmış. Bu teknikleri de aklımızda tutarsak ileride başka ördüğümüz elbiselerde de bunları göz önünde tutmamız gerekiyor. Evet, artış yapıyoruz. Elbise güzel olsun istiyoruz ama artış demek yoğunluk demektir. Mutlaka örgüde eksik örerek, örgüde farklı bir şekle dönüştürerek bu yoğunluğu aynen bu elbisede olduğu gibi dengeleyebiliriz. Umarım benim kadar beğenmişsinizdir. Ben bayıldım elbiseye gerçekten. Evet, daha güzel ürünlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.